Tekrar merhaba. Bugün size bu Bilgi Ağaçlar serisinin ilk parçasından birazcık bahsetmek istiyorum. Yapım aşaması ile ilgili bazı videolarımı zaten koymuştum. Plasterinle yaptığım bu ağaç tamamlanmak üzere. Fakat biz heykeltıraşlar için maalesef yaptım bitti hemen kalıba girsin sonra da dökülsün olmuyor. Birazcık sindirmek lazım bu süreci. Birazcık izlemek lazım, gözlemlemek lazım. Daha önce de bahsettiğim gibi heykelde 4 farklı cepheden çevirip bakmak lazım. Ve eksiğini, fazlasını, dengesini kurmak lazım. Mesela daha önceki videolarda izlerseniz göreceksiniz köklerini birazcık daha farklı yapmıştım. Fakat çok da içime sinmediği için şu anda köklerle ilgili bir takım değişiklikler yaptım. Daha da devam edecek bu süreç. Tabii ki hani bunun bir sonu var, sonu yok değil. Şimdi bu ağaç nereden çıktı? Size birazcık ondan bahsetmek isterim. Ağaçların köklenmesi, insanların köklenmesi, ağaçların dalları, bu bir süreç. Metaforik olarak da esasında bu rüzgara karşı boyun eğik gibi gözükebilir ama değil. Bu tamamen hayatla ilgili yaşadığınız zorluklar olsun, sıkıntılar olsun, onlara karşı esnek olabilmekten bahseden bir ağaç. Biliyorsunuz ağaçlarda kar yağdığı zaman eğer dalları çok sertse, çok rigidse üstüne kar yüklendiğinde kırılır. Fakat eğer ağaçlar esneyebiliyorsa kar yağar veya aynı bu şekilde olduğu gibi rüzgar eser, ağaç esner, ondan sonra dimdik, eskisinden daha da güçlü bir şekilde ayakta durur. Dolayısıyla bu ağaçta anlatmak istediğim, hepimizin hayatında farklı farklı sıkıntılarımız, sorunlarımız oluyor. Bu ağaçta hayata karşı dimdik durabilmenin esnemekle bağlantılı olduğunu anlatmak istiyorum. Ağacımızın hikayesi bu şekilde. Bunlarla ilgili zaten yaptıktan sonra heykellerimi bana yaşattığı duyguları birer hikaye şeklinde heykellerimle de sanatseverlerle paylaşıyorum. Oradan daha detaylı okuyabilirsiniz. Bu ağacı yaparken heykele ilgisi olan öğrenciler olabilir, heykeli seven kişiler olabilir. Bir şeyden bahsetmek isterim. Form çok önemli. Formu takip etmek ayrıca çok önemli. Mesela bir soğan kabuğu düşünün, resim yaptığınızı düşünün. Bir soğan kabuğunu karenin içinde boyamanız mümkün değil. Yuvarlak bir formu yuvarlak bir şekilde boyamalısınız. Kare bir formu kare bir şekilde boyamalısınız. Dolayısıyla formu takip etmek, burada da ağaç dallarında hiçbir zaman simetrisi olmayan esasında kendi içinde, kaos içinde bir düzeni vardır ağaçların. Eğer ormana gittiğiniz zaman bunu gözlemlersiniz. Ben de bunu gözlemleyip bunlardan esinlenerek de yaptım. Ama formu takip etmek çok önemlidir. Bu süreçle ilgili de size şunu söyleyebilirim. Ondan bahsederken formların organik ve inorganik olduklarını da unutmamak lazım. Birbirleri içindeki denge de çok önemli. Sonuçta evet evreni Allah yarattı. Fakat bu ağacı biz yaparken gözümüzün bir denge arayışı var. Ve bunları aldığımız zaman bize bir duygu veriyor olması lazım. Yoksa dışarıdan bir dal alırsınız, onu da kalıbını alırsınız, koyarsınız heykel diye. Ben bunu hiçbir zaman yapmak istemedim. Kendim tek tek dallara dokunarak, formlarını vererek ve hissederek, hissimi de bir şekilde geçirerek heykellerimi yapıyorum. Çok soru geldi daha önceki videolarla ilgili neden plasterin kullanıyorum diye. Çamur ve kil gerçekten toprak sonuçta insanı çok rahatlatan ve çok iyi gelen bir malzeme. Ben de çamurla ve kille çalışmaktan çok daha keyif alıyorum. Fakat bu tip incecik işlerde, ince dalları olan işlerde profesyonel heykel malzemesi olan plastirini kullanıyorum. Aksi takdirde dallarda çatlama, kırılma, bunun benzeri sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Gövdeyi tamam yaptık. Güzelce daha önce de bahsettiğim gibi çamurla çalıştığımız zaman mutlaka ıslatıyoruz. Ya bir kumaşla ya bir plastikle sarıyoruz ve o şekilde muhafaza ediyoruz. Ertesi gün tekrar çalışacağımız zaman ıslatıp açıp çalışmaya devam ediyoruz. Fakat plasterini özelliği hiçbir şekilde kuruma yapmıyor. Çamur, kil, su bazlı bir malzeme. Plasterin plastik bazlı ve yağ bazlı bir malzeme. Elimizin ısısıyla yumuşuyor, soğukla da sertleşiyor. Dolayısıyla çalışırken özellikle bu tip ince işlerde çok daha kullanışlı oluyor. Konstrüksiyona gayet güzel çamur ve kil gibi yapışıyor. Hapsoluyor. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Plastiğinde bu yüzden çalıştım. İnce işlerde daha önce çalıştığım Aşk isimli heykel, Akış isimli heykel videolarına bakabilirsiniz onların.
Onlarda da ince et kalınlıkları var. İnce et kalınlığı çalıştığımız işlerde ben size plasterinle çalışmanızı öneriyorum. Şimdi size heykel dediğimiz süreç aşamasından birazcık bahsetmek istiyorum. İlk başta konstrüksiyonla başlıyoruz biliyorsunuz. Konstrüksiyon yaptıktan sonra üstüne demir teller ve devamını sağlıyoruz. Modelajını yapıyoruz. Heykel tamamen heykeltıraş için bittiği noktadan itibaren başkaları devreye giriyor. Şundan bahsetmek isterim. Ben sanat kariyerime ilk başta resimle başladım. Tuvalimiz, boyamız, fırçamız olduktan sonra resmimiz tamamen bizim kontrolümüzde oluyor. Fakat heykelde bu şekilde işlemiyor. Heykelde heykeltıraş heykeli bitirdikten sonra bir kalıp alınıyor. Kalıp alındıktan sonra dökeceğiniz malzemeye göre içine eğer bronz yapacaksanız öncelikle mum dökülüyor. Mum tesviyesi yapılıyor. Mum tesviyesinden sonra fırınlanıyor. Fırınlanması yaklaşık 2-3 gün sürüyor. Onun sonrasında içine bronz dökülüyor. Tekrardan belki parçalar kaynakla birleştiriliyor ve tesviye yapılıyor. Aynı zamanda heykelin kaidesi için bir mermer gerekiyor. Dolayısıyla heykelde esasında heykeltıraş heykeli yapıyor ama öncesinde demircisi, mermercisi, tesviye yapan ustası, mumcusu, birçok farklı kalıbını alan kalıpçı arkadaşlarımız, birçok farklı insanın eli de değiyor bu heykele. Bu bağlamda da sürecimiz birazcık daha uzun sürüyor. Bu heykel bittiğini varsaydığımız zaman ben elimden çıkarttıktan sonra ancak tekrardan hazır bronz dökülmüş hali veya hangi malzemeyle yapılacaksa o halinin bana ulaşması yaklaşık 1-1,5 ay civarında sürüyor. Bununla ilgili de o süreçleri maalesef ressam arkadaşlarımızı çok kıskanıyorum. Ben de resim yaptığım dönemlerden onlarınki kadar kısa ve hızlı bir şekilde ilerleyemiyoruz. Şimdi bu heykelimiz bittikten sonra kalıplanmaya gidecek. Kalıp aşamasını, daha sonrasında güvenlik önlemleri çerçevesinde döküm aşamasını sizlerle paylaşıyor olacağım. Çünkü gerçekten oradaki şartlar koltuğumuzda oturduğumuz gibi çok da rahat değil. Kimi zaman kaynak aşamasında oksijen kaynak kullanılıyor, maske takmamız gerekiyor. Yüzümüze kaynak aşamasında maske ve ne takılıyor? Bir şey takılıyor işte hoca. Ben tam işleri yapmadığım için, yaparken ustalarla beraber çalıştığım için patinenin aklıma gelmedi. Patinenin ismi. Patine aşamasını sizlerle paylaşacağım. Şunu da söylemek isterim. Bronz heykellerde farklı renklerde patine yapabilirsiniz. Patine aşamasında tamamen kimyasal kullanıyoruz. Bu kimyasalları kullanırken de mutlaka maske takmamız gerekiyor, eldiven takmamız gerekiyor. Bunları sizlerle küçük küçük parça parça, bölüm bölüm paylaşacağım. Hem birazcık öğretici olsun, hem sürecimizi paylaşayım